Evet, bir kanal turu aldım. 15 euro. Bence Bruges'de kesinlikle yapılması gereken aktivitelerden birisi. 1 Mayıs diye bu sefer ücretsiz değil. Sigara içmek yok, yemek yemek yok, içki içmek ya da herhangi bir içecek içmek yok. Sıra bekleyeceğiz. Bir sonraki bota binebileceğim için burayı seçtim. Sabah da söylemiştim zaten, onlarca farklı tur şirketi var ama ben burayı tercih ettim. Çünkü bir sonrakine binebileceğim. Ve Türkçe dil desteği de varmış. Siz de QR kodu okutaraktan bu tura katılabilirsiniz. Şurada nereye otursam diye kesiyorum ama tabii benden önce oturacaklar olduğu için ben ön tarafa düşeceğim muhtemelen ama neyse, kaptancığım davet ederse bizi. Herhalde bireysel olarak katılan tek kişi benim ya. Herkesin böyle bir arkadaşı, ailesi falan var. Ben tek başıma katılıyorum. Neyse. Sırasıyla gidiyoruz. Öyle istediğimiz yerde oturamıyormuşuz. Zaten kaptan beyciğim bizi tek sen buraya otur dedi, oturduk yani. Önümüzde 13. ve 15. yüzyıllar arasında inşa edilen Notre Dame Gotik Kilisesi'nin heybetli kulesi duruyor. 122 metre yüksekliğiyle çevresindeki evlerin üzerinde yükseliyor. Dünyanın en yüksek tuğla binalarından biridir. Altından geçmekte olduğumuz köprü, her seferinde genişletilmek üzere 3 asırlık bir süre boyunca inşa edilmiştir. Köprünün altına bakarsanız inşa edildiği 3 dönemi açıkça görebilirsiniz. 15. 16. ve 17. yüzyıllar. Yol bekliyoruz. Şu an yol verdik ya. Geleneğe yol veriyoruz. Karşımızda şehrin en güzel köprüsü olarak kabul edilen 1910 tarihli Saint Boniface Köprüsü. All 17th, 18th century houses beautiful. It's my brother's house. It's my sister's house. It's my grandpa's house. I live in my boat. Buralar hep kaptan evleri. ...1976'ya kadar hastane olarak hizmet veren eski St. John Hastanesi'ne varıyoruz. Bina bugün Memling Müzesi'ne ressamın muhteşem bir triptik tablosuyla birlikte ve 17. yüzyıldan kalma bir eczaneye ev sahipliği yapmaktadır. 19. yüzyıldan kalma ek binalar ise kongre ve sanat merkezine ev sahipliği yapmaktadır. I lost 10% of my customers. Öyle kafamıza eğmemiz gerekiyor. Bayağı alçak bir köprü. Okay, so well. Sağ tarafınızda yer alan prensin Ten Vajgarde
Manastırı 1245 yılında Konstantinopolis Kontesi Margarit tarafından kurulmuştur. Köprünün altından geçiyoruz ve arkasında Aşk Gölü'nün uzandığı Saşuis'e doğru devam ediyoruz. Bu romantik nokta Gent ve Brüj arasında seyreden mavnalar için bir rezervuar ve iniş sahnesi olarak hizmet vermiştir. Kaptan espri olduğunu söylemiştim. Hala gülüyorum. Burada tamamen elektrikli, hani tam çevreyle alakalı bir düzenleme gelmiş ve 2035 yılında her şey elektrikli olacakmış. İşte bunlardan elektrikli arabalar dedi. Sonra da elektrikli eşler dedi. Kendisi bayağı bir güldü. Ancak buranın özellikle dünyaya ve çevreye vermiş olduğu etkiden dolayı elektrikli araçlara geçişiyle alakalı karar aldı ve 2035'te bütün araçların buraya geçeceği de söylemiş oldu. Şimdi tabakçılar topluluğunun kurulduğu Quai du Rosaire boyunca ilerliyoruz. Quai du Rosaire ismi Orta Çağ'da burada tespih satılmasından gelmektedir. Burası aynı zamanda Brugge'ün Tuz Limanı'nın bulunduğu yerdi. Tam karşınızda Çan Kulesi var. 1280-1350 yılları arasında inşa edilen taş kule 83 metre yüksekliğindedir. Şimdi kaptan da söyledi. Bu bazı dönemlerde bazı evlerin çatısında güvercin yuvaları oluyormuş. Dişi güvercinler burada yuva yapıp çocuklarını burada doğurmuş ve orada güvercin yuvaları varmış. Bunu da evlerin çatılarında, çatı aralarında görebiliyormuşuz ama her evin değil bazı eviymiş. Onu da söylemiş olduk. Güvercin önemliymiş burada. Bunu anladık. Şimdi mesela şu evde herhangi bir şey görmüyorsunuz. Bakın bu evde bir şey görmüyorsunuz. Ve evet, mesela bu evin çatı kapısında bir boş görüyorsunuz. İşte bu güvercin yuvaları için yapılmış olan bir yer.
Şimdi Spiegelrey'e dönüyoruz ve karşımızda heykeli ile Jan van Eyck Meydanı'nı ve kulesi ile Porter's Lodge'yi görüyoruz. Jan van Eyck'in heykeli 1878 yılında açılmıştır. Kaptanın vermiş olduğu ilginç bilgilerde bugün burada nehrin ortasında çok sayıda iPhone, işte selfie çubuğu, yani birçok turistik eşya bulunuyormuş, toplanıyormuş. En çok çıkan eşyalar bunlarmış. 1600'lü yıllarda, tabi ondan sonra hiç mi değişmemiş anlamadım, bu çok ilginç geldi ama 1600'lü yıllarda evlerin tek tip, tek renk, tek şekil olacağı anlaşılmış, o şekilde sözleşilmiş. Ondan sonra zaman içerisinde de bu benzer yapılar o şekilde kalmış. Tanrı'nın evleri, başlangıçta loncalar tarafından meslek mensupları ve onların dul eşleri ya da varlıklı vatandaşlar tarafından yaşlılar veya muhtaçlar için inşa edilen eski konutlardır. Solunuzda Pelikan'ın Tanrı evini göreceksiniz. Kapı üzerinde çocuklarını kendi kanıyla besleyen bir pelikan bulunur. Hayırseverliğin sembolüdür. Tek bir turu, bu sonuna doğru geliyoruz. Bitmeden şunu söyleyeyim, bilmeden önce İngilizce mi ya da Fransızca mı diye soruyor. Sadece iki dili soruyor. İngilizce dedim o yüzden. Direkt sesli olarak burada bir Türkçe rehber yok, bunu söyleyeyim. Bu otobüs turları var, onlar da var ama bunlar da yok. Bunlar sadece İngilizce, Fransızca. Kaptan ilk önce Fransızca, ondan sonra İngilizce olarak söylüyor. Bilginiz olsun diyorum. Bir gününüz varsa eğer kesinlikle öneriyorum. Birden fazla gününüz varsa zaten göreceğiniz yerlere tekneyle geleceğim ama keyifli, suyun içinden de şehri görmek bence keyifli diyebilirim. Geldiğinizi öneriyorum. Yürüyüş, kanal turu.